Tek bir tıklama ile bilgisayarınızı daha performanslı ve sorunsuz bir şekilde kullanmak için, gerekli olan tüm optimizasyon ayarlarını kolayca yapabilirsiniz. Kullanacağımız ve ücretsiz olarak dağıtılan program, Optimizer programıdır. İlk adım olarak, programı bilgisayarımıza bu adresten indirelim. İndirme linkini video açıklamasına da ekledim, oradan da ulaşabilirsiniz. Exe uzantılı dosyaya tıklayıp, son sürümü bilgisayarımıza indirelim. İndirdiğimiz programı çalıştıralım. Program kurulum gerektirmez, Türkçe dil desteği de bulunmaktadır. Programın üst menüsünden sırasıyla gezinerek, optimize işlemlerine başlayalım. Sistem bölümünde yer alan, ağ kısıtlaması seçeneğini devre dışı bırakalım. Ayrıca, bu servislerin ne işe yaradığını üstüne tıklayıp da görebilirsiniz. Hata raporunu devre dışı bırak seçeneğini kapatıyorum. Böylece disk yüzeyine log kaydı olmayacağı için, SSD disk yazma ömrünü de uzatacaktır. Uyumluluk asistanı özelliğini isteğe bağlı devre dışı bırakabilirsiniz. Eski sürüm programları kullanıyorsanız açık kalabilir. Ben kapatıyorum. Yine isteğe bağlı yazdırma seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz. Yazıcı kullanmıyorsanız kapalı konuma getiriniz. Bu seçeneği kapatırsanız, ilerleyen zamanlarda bilgisayarınıza yazıcı bağlarsanız çalışmayacaktır. O zaman bu servisi tekrar aktif duruma getirmelisiniz. Fax hizmeti, yapışkan tuşlar ve Smart Screen seçeneklerini devre dışı bırakarak kaynak kullanımını azaltabilirsiniz. Disk sürücüleri bölümünde yer alan, sistem geri yüklemeyi ben devre dışı bırakıyorum. Siz isteğe bağlı kapatabilirsiniz. NTFS zaman damgası servisini de kapatıyorum. Böylece disklerin güç kullanımını azaltmış oluyorum. Ortak uygulamalarda yer alan ve telemetri ile ilgili tüm servisleri devre dışı bırakın. Telemetri, uygulamaların iyileştirmesi için düzenli aralıklarla kullanım ve performans verilerini Microsoft'a gönderen servistir. Arka planda internet band genişliğini ve CPU kullanımı yapar. Servislerin kapatılması faydalı olacaktır. Mahremiyet bölümünde yer alan telemetri görevlerini devre dışı bırakalım. Ev ortamında dosya paylaşımı yapmıyorsanız medya paylaşımı, ev grubu ve SMB servislerini de devre dışı bırakabilirsiniz. Şimdi, üst menüden Windows 11 menüsüne geçelim. Sistem bölümünde yer alan, kişilerin seçeneğini ve sensör özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Sensör yayını özelliği, dokunmatik ekranlı tabletler içindir. Masaüstü bilgisayar ve dizüstü bilgisayar için bu servisin arka planda çalışmasına gerek yoktur. Miracast veya benzeri uygulamalarda ekran paylaşımı yapmayacaksanız bu özelliği de devre dışı bırakabilirsiniz. Sanallaştırma tabanlı güvenlik özelliğini de devre dışı bırakabilirsiniz. Bu özelliği kapatarak kaynak kullanımı olumlu ölçüde azaltabilirsiniz. Windows Update ve görev çubuğu seçeneklerini isteğe bağlı aktif edebilirsiniz. Ben burada herhangi bir işlem yapmıyorum. Yine mahremiyet bölümünde yer alan telemetri ve Cortana servislerini devre dışı bırakalım. Aynı bölümde yer alan, başlat menüsünde çıkan reklamları ve Edge tarayıcı telemetrisini de devre dışı bırakabilirsiniz. Oyunlarla işiniz yoksa ve Xbox oyun servisini kullanmıyorsanız, bu servisleri de devre dışı bırakabilirsiniz. Dokunmatik ekran kullanmıyorsanız, burada yer alan bütün servisleri devre dışı bırakmanızı tavsiye ederim. UWP uygulamaları bölümünden Microsoft'un hazır gelen uygulamalarını kaldırabilirsiniz. Başlangıç seçeneğinde bilgisayarınız açıldığında otomatik çalışan uygulamaları görebilirsiniz. Örneğin ben, Opera tarayıcının otomatik açılmasını istemediğim için bu seçeneği seçerek kaldırıyorum. Ortak uygulamalar bölümünden kullanmak istediğiniz programları buradan ekleyerek son sürümünü indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Temizleyici bölümünde kullandığınız web tarayıcılarının geçici dosyalarını, cookies kayıtlarını tek bir tıklamayla temizleyebilirsiniz. Finger bölümünden DNS önbelleğini temizleyebilir ve başka bir DNS adresi ekleyebilirsiniz. Donanım bölümünden bilgisayarınızın donanım özelliklerini, sürümlerini detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Ayarları eski haline getirmek için aktif ettiğiniz seçeneği kapatmanız yeterlidir. Ayarların geçerli olması için bilgisayarınızı yeniden başlatınız.
Bu optimize ayarları ile Windows işletim sistemini daha az kaynak kullanımlı bir şekilde performanslı olarak kullanacaksınız. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere, kanalımıza abone olun, takipte kalın.